İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tek parça halinde daha önce de anlatmış olduğum çantayı makrome iple ördüm. Bazı yerlerinde değişiklik var. Örmek isterseniz makrome iple de sayılarını verdim. Bakın şu şekilde açıyoruz. Şuraya kart, not defteri, şuraya da küçük bir cüzdan bırakıp şöyle kapatarak bakın arkaya da telefonumuzu koyarak şöyle telefonumuzu koyarak kullanabileceğimiz çok güzel, sade, şık bir spor bir çanta oldu. Bakın şu şekilde kendinden sap yaptım ama dilerseniz siz hazır zincir saplardan da kullanabilirsiniz. Şu şekilde onu da göstereyim. Bakın şöyle saplar var. Zincir saplar, tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Dipçilerinizden temin edebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bu sefer bu tekniği göstermek için sizlerle sapla çalıştım. Bu şekilde bakın gayet şık, kullanışlı bir çanta oldu. Makrome iple de daha güzel durdu. Bu şekilde çantamızı ördük. Sizlere de anlattım. Adım adım videosunu çektim. Bakın şöyle gayet şık. Arkası da gayet güzel. Kullanışlı. Güzel bir çanta oldu. Evet, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki projemden de haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz çantamızı örmeye başlayalım. Evet, videomuza geçmeden önce malzemelerimizi de söyleyelim. Şöyle polyester makrome kullandım. 3 milim olanlardan. Dilediğiniz renk örebilirsiniz. Dilediğiniz iple de örebilirsiniz. Kağıt iple de deneyebilirsiniz. Daha önce kalın bir koton iple ördük. Bu şekilde tok durdu makrome ile örünce. Ben 3,5 numara tığ kullandım. Kordon içinde 4 numara tığ kullandım ama 3,5'la da örebilirsiniz. Evet, çantamıza başlayalım. Evet, çantamıza 71 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bakın şimdi bundan sonra şu ilk değil diğerine bakın, diğer zincirimize hemen bir sık iğne yaptım. Bir diğer zincirimize sık iğne yaptım. Bir diğer zincirimize sık iğne yaptım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bütün zincirlerime birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde. Böyle devam edeceğiz sıramızın sonuna kadar. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, sık iğnelerimi sıramın sonuna kadar tamamladım. Bakın 70 tane sık iğnemiz olacak. Şu şekilde bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve hemen dipten başlayarak yine 70 tane sık iğne elde edeceğiz. Devam ediyoruz. Bakın şu şekilde sıramızın sonuna kadar yine sık iğne yapacağız. Sıramızın sonuna kadar sık iğne yapıp gelelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Evet, sıramın sonuna kadar bakın bu şekilde bütün sık iğnelerimin üstüne çalıştım. Tekrar sık iğne yaptım. Bir zincir çektim ve örgümü çeviriyorum. Yine aynı şekilde baştan başlıyoruz ve bütün sıramızın sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın bir zincir yapıp döneceğiz, sık iğne yapacağız. Bir zincir döneceğiz, sık iğne yapacağız. Bu şekilde şöyle bakın 1 2 3. sırayı yapıyorum şimdi. Bu şekilde toplamda bir 10 sıra yapıp gelelim bir arkadaşlar. 10 sıradan sonra eğer yeterli olmazsa devam ederiz. Bir 10 sıra bu şekilde örüp gelelim. Evet.
Ben toplamda 21 sıra ördüm arkadaşlar. 20 sıra da olabilir ama ben 21 sıra yaptım. Telefonunuza ölçerek de ayarlayabilirsiniz büyüklüğünü. Daha geniş bir çanta olsun istiyorsanız daha da sıralarınızı, sayılarınızı artırabilirsiniz. Şimdi buradan 21. sıramızı bitirip bir sabitleme zincirimizi çekerek ipimizi kesiyoruz. Şöyle. Şimdi diğer kısımlara başlayacağız. Şöyle ipimi alıyorum. Evet. İpimi aldım. Şimdi bakın şöyle şu şekilde katlayacağız. İlk kısım burası olacak. Onun için şuradan 15 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ipimizi takacağız. Bakın 16.ya şu şekilde ipimizi bakın tığıma aldım ve 16. ilmeğimden geçirdim. Hemen burada sabitledim. Bakın şu şekilde. Burada burayı da sayarak 30 tane sık iğne yapacağız. Bakın 1 2 3 4 bu şekilde 30 tane ilmek yapıp gelelim. 30 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, 30 tane sık iğnemi yaptım. Bakın şu şekilde olacak. Şöyle ördüğümüz parça da içeriye gelecek. Şu şekilde çantamızın büyüklüğü bu kadar olacak. Şimdi devam edelim. Bakın 30 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir zincirimizi çekiyoruz. Yeni devam ediyoruz. Bakın hemen bu kısımdan sık iğnelerimize devam ediyoruz. Yine bu şekilde 30 tane sık iğne yapacağız sıramızın sonuna kadar. Tekrar bir zincir çekeceğiz. Tekrar döneceğiz. Yine aynı şekilde toplamda bu şekilde düz bir şekilde toplamda 21 sıra örüp geleceğiz. Şu sıramızın sayısı kadar eğer çantanızı geniş yaptıysanız siz bu sıraya kadar, eğer ki işte 30 yaptıysanız 30 sıra, 20 yaptıysanız 20 sıra düz bir şekilde bir zincir çekerek döneceğiz. Bir zincir çekerek döneceğiz. Bu şekilde ben 21 sıra ördüğüm için 21 sıramı tamamlayacağım. 21 sırayı tamamlayalım. Ondan sonra arka gözü yapmaya geçeriz. Şöyle bakın. Şu şekilde düz bir şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi bu şekilde bütün sık iğnelerimizin üzerine sık iğne yaparak toplamda 21 sıramızı tamamlayalım. Şu zincir sonunu bir göstermek istiyorum kafanız karışmasın diye. Oraya kadar birlikte örelim. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki projemden de bu şekilde haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca neler çalışmamı istiyorsunuz kanalımda onu da yazarsanız yorum kısmında. Sizlerin düşünceleri bizler için çok önemli. Evet bu şekilde bakın devam ediyoruz. Geldik. Evet. Bakın şuradaki son kısma da yaptım. Hemen şurada bakın biraz zor olur ama bu kısma da bir tane hemen sık iğne yapacağız. Şöyle. Evet. Bakın bu şekilde. Yine bir zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde toplamda 21 sıra örüp gelelim. Evet 21 sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde olacak. Şöyle. Şu şekilde. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi arka kısmı yapacağız. Hemen şuradan ipimizi keselim. Burada uzunca bir ip bırakabilirsiniz. Dikiş için sabitliyoruz.
Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi çevirelim. Şöyle yapalım. Şuradan yine 15 tane sayacağız. Bakın. Zincirlerimizi sayıyoruz. Şöyle ilmeklerimizi sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.'ya takıyoruz. Bakın şöyle de sağlamasını yapalım. Şuraya takacağız. Şöyle bakın. Şuraya takacağız. Hemen ipimi alayım. Yine şöyle bakın şu kısımdan hemen aldım ve şuradan başlıyoruz. Şöyle bir zincirimi çektim. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bakın yine 30 tane. Bunu baştakini de sayacağız. Bakın şöyle baştakini de sayacağız. Şu şekil katlayıp da bakabilirsiniz doğru yere yaptım mı diye. Bakın 1, 2, 3, 4. Evet. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar, yani sıramızın sonuna kadar değil, özür dilerim. 30 tane sık iğne yapıp gelelim. Evet, 30 tane sık iğnemi yaptım. Bakın şu şekilde. Bu kısmı dilerseniz şu şekilde düz de örebilirsiniz. Ama biz eksiltme yaparak devam edeceğiz. Bir zincirimizi çektik. Örgümü çevirdim. Bakın şöyle hemen şu kısımdakini aldım. İlk sık iğnemi çekmiyorum. İpim tığımda. Hemen bir yandakini de aldım. Çekmiyorum. İpim tığımda. Şimdi hepsini birlikte çekiyorum. Bakın bu şekilde eksiltmiş oldum. Şimdi devam edeceğiz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu kısma kadar geleceğiz. Bu kısımda düz. Eksiltme falan yok. Tekrar bir zincir çekip başa kadar geleceğiz. Başa kadar sona kadar örelim bu kısmı. Bir zincir çekelim. Tekrar dönelim. Başa kadar tekrar örelim. İkinci eksiltmeyi tekrar göstereyim. Ya da kafanızı karıştırmayayım. Şu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim. Şöyle sıramızın sonuna kadar örüp gelelim. Evet bakın sıramın sonuna kadar geldim. Burada düz yapacağız. Bakın tekrar bir zincirimizi çektik, örgümüzü çevirdik. Burada devam ediyoruz aynı şekilde. Bakın hemen sık iğnelerimize devam ediyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Şurada tekrar göstereceğim. Evet sona kadar geldim. Bakın şuradakine de hemen yapıyoruz. Sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. Hemen bir zincirimizi çektik. Örgümüzü çeviriyoruz. Bakın hemen diptekinden aldım. Çekmeden. Bir yandakinden de aldım. Çekmeden hepsini birlikte çekiyoruz. Bakın şu şekilde eksiltmelerimiz başlamış oldu. Şimdi burada yine sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlayıp gelelim. Evet bakın yine sıramın sonuna geldim. Hemen şöyle bir zincirimi çekip dönüyorum. Başa kadar yine bütün sık iğnelerimize sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Evet bu şekilde yine sıramın sonuna geldim. Bakın bu taraf düz. Bu taraftan eksiltiyoruz. Şimdi yine sondakini yapıyorum. Bakın şöyle bir zincirimi çektim ve örgümü çevirdim. Bir kez daha gösteriyorum. Bakın şu şekilde aldım. İpimi çekmiyorum. Bir yandakini de aldım. Çekmiyorum ve hepsini birlikte çekiyoruz. Bakın. Hemen yandan devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde 21 sıramızı tamamlayana kadar bu şekilde eksiltiyoruz. Yani bu bizim arka tarafımız olacak şu şekilde. Bakın tekrar katlayıp göstereyim size. Şöyle, şöyle. Burası ön taraf olacak. Pardon, şu taraftan katlayacağız.
Şöyle gösteremedim. Şöyle burası ön tarafımız olacak. Kapağı da şu şekilde. Bu kısımda şu şekilde katlayıp arka kısım olacak. Bakın şu şekilde eksiliyor. Eksilerek şöyle bir görüntü oluşturacağız. Bu sıralarımızı 21 sıramızı bu şekilde eksilterek tamamlayıp gelelim. Bu şekilde tamamlayalım. 21 sıramızı bu şekilde eksiltip tamamlayıp gelelim. Şu şekilde tekrar bakın şöyle. Sıralarımızı tamamlayıp gelelim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın şöyle eksiltmelerimizi yaparak hemen bir tane zincirimizi çekelim ve ipimizi keselim. Bakın şu şekilde. Şimdi açık hali bu şekilde olacak. Bakın. Şimdi hemen şöyle gösteriyorum. Bakın şöyle. Bunu böyle dikeceğiz. Şöyle. Bunu da böyle dikeceğiz. Bakın. Şu şekilde çantamız bu şekilde olacak. Bakın. Size bir farklı daha dikiş göstereceğim. Bakın katlama göstereceğim. Eğer şöyle de yapmak isterseniz böyle de değişik bir çanta modeli olur. Bakın şöyle bunu da böyle dikerseniz bu şekilde üç gözlü değişik bir model olur. Şöyle bakın bu şekilde de çalışabilirsiniz. Yani arkada değil de önde olmasını isterseniz açtığınızda bu şekilde olur. Şimdi dilerseniz dikiş kısmına geçelim. Normal dikiş yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk başta şu kısmı dikmek istiyorum şu şekilde. Bakın şöyle yapalım. Şöyle şuradan alarak dikeceğiz. Şurayı şu şekilde dikeceğiz. Şurayı da şu kısma dikeceğiz. Şunu da katlayıp şöyle şu kısımdan şurayı ve şurayı dikeceğiz. Şöyle ufak bir göstereyim. Gerisini siz devam edin. Şöyle yapacağım. Bakın. İpimden alacağım biraz. Şöyle iğnemize takalım. Evet. Büyük bir ip, büyük bir iğneden tercih edin. Makromeye geçmiyor çünkü. Şimdi bakın şu kısmı birlikte dikelim. Şöyle bakın. Gösteriyorum. Şimdi şuradan aldım. 2 ilmeğinden aldım. Şöyle bakın şu kısımdan iğnemi geçirdim. Şimdi burada şöyle birazcık ip tutacağız. İpi saklayacağız. Şu şekilde dikeceğim ben arkadaşlar. Bakın. Bir yandan devam ediyoruz. Bakın bir yandan şöyle iğne ardı tekniğiyle dikeceğim. Bir yandan şöyle bakın sıkarak şöyle bir yandan evet. Bu şekilde bakın bu şekilde bu kısmı bu şekilde diğer taraflarını aynı bu şekilde iğne ardı yaparak tamamlayıp gelelim. Şurada da aynı şekilde bakın hepsini şu kısımda alıp şöyle şu sıradan dikerek gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın şuradan başlayarak şöyle dikerek ilerleyeceğiz. Zaten aynı renk aynı ip olduğu için dikişimiz gözükmeyecek. O konuda tereddütünüz olmasın. Tığlayarak da birleştirebilirsiniz ama ben bu şekilde birleştireceğim. Böyle bütün gösterdiğim parçaları bu şekilde dikip gelelim. Ondan sonra birlikte bir sap örelim. Ondan sonra da
çantamızın son halini paylaşalım. Evet, çantamın dikişlerini tamamladım. Bakın şu şekilde. Kilidini de diktim. Bakın. Şöyle önde 2 tane göz oldu. Arkada da bir tane şöyle özü oldu. Şu şekilde yanlardan gösterdiğim şekilde dikişlerini tamamladım. Şöyle bir de kilit diktim. Bakın şöyle. Bir de sap ördüm şu şekilde bakın. Dilerseniz hazır saplardan da kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde bütünlük olsun diye ipinden bir tane sap çalıştım. Şimdi sapı nasıl ördüğümüzü göstereceğim size. Bunun için yine aynı ipini kullanıyoruz. Ama ben burada 4 numara tığ kullandım. Ördüğünüz tığıyla da yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde başlıyoruz. Bakın. Sabitleme zincirimizi çektik. Hemen 2 tane zincir çekiyoruz. 1 ve 2. Hemen içerisine bir tane, bakın bir tanesini kalıyor, diğerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde bir sık iğne yaptım. Hemen şöyle bakın örgümüzü şuradan arkasını çeviriyoruz. Bakın şu şekilde arkasını çevirdik. Şurada kalan 2 tane ilmek var. Bakın şurası. Şurası. Şu ikisine aynı anda batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Çektim. Bakın yine çeviriyoruz. Çevirdim. Şurada bakın 2 tane. Bakın şurada 2 tane şu şekilde sık iğne yapıyoruz. Tekrar örgümüzü çeviriyoruz. Şu kısma 2 tane ilmeğimizi aldık. Şu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Çevirdik. Yine 2 sık iğnemizi alıp, pardon 2 ilmeğimizi alıp bu şekilde. Bakın devam ediyoruz. Bu şekilde kordonumuzu tamamlamış olacağız. Hepsi aynı şekilde bakın. Bakın oluşmaya başladı. Çeviriyorum. Tekrar 2 taneye battık. Çektik. Şurada biraz uzunca ip bırakırsanız dikişte kullanabilirsiniz. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle tekrar bakın şurayla şunu alıyoruz. İkisini sık iğnemizi yapıyoruz. Çevirdik. Bakın şöyle çevirince zaten hemen ilk 2 tane öndeki bombelikleri şu şekilde tığımızı geçiyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde oluşmaya başladı. Gayet güzel şık bir kordon oluyor. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle devam ediyoruz. Çeviriyoruz. Devam ediyoruz. Bakın çevirdim. Yine devam ediyorum. Bakın böyle. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceksiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde tamamlayıp yanlardan diktim çantama. Bakın böyle devam edeceksiniz. Çevireceksiniz. Bu kısımdan sık iğnemizi yapacaksınız. Bu şekilde de çantama diktim. Ben şu şekilde arka çapraza diktim. Birini buraya, birini buraya diktim. Siz ikisini buraya da dikebilirsiniz. İsterseniz buralara da dikebilirsiniz. Bu şekilde kordonu istediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Evet, videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki projemden haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmından da takıldığınız bir nokta olursa yazarsanız oradan da dönüş yapabilirim. Bu şekilde güzel, kullanışlı bir çanta oldu. Hepinize kolay gelsin.